Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok minik ama bir o kadar da şık motif modelini çalışacağız. Arkadaşlar yapımı oldukça kolay. Bu modelle neler yapabiliriz derseniz bu modelde çok güzel bebek battaniyeleri, yelekler, hırkalar, kırlentler, yatak örtüleri sizler ne istiyorsanız onu rahatlıkla örebilirsiniz. Ben şöyle birkaç tane renk kullandım. Renk kombinasyonunu tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz. İki motifi de farklı tığlarla ördüm. Şu pembeyi 2 milimlik tığ ile ördüm. Mor olanı ise 2,50 milimlik tığ ile ördüm arkadaşlar. Siz elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzelliklerin yapımına geçelim. Hemen minik hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle motifimin ortasından başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Tığımı halkamın içinden geçiriyorum ve kapatıyorum. İlmeğimi uzattım. Tığın başını doladım. 1 2 kez ilmek topladım tığıma ve hepsini kapattım. Zincir çekmiyorum. Tığın başını doladım. Halkamın içine battım. 1 2 kez ilmek topladım. Kapattım. 2 oldu. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 oldu. Dördüncüyü yapıyorum. 1 2 kapattım. Bu şekilde toplamda fıstık yapıyoruz ama fıstıklarımızı kapatmıyoruz. Gördüğünüz gibi 8 tane fıstık yapacağım. Tığın başını doladım. 1 2 ilmek topladım. Kapattım. Zincir çekmedim. 1 2 kapatıyorum. Toplamda kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7.'yi yapıyorum. Şöyle kapatalım. 8.'yi şöyle ortayı kapattıktan sonra yapalım. 1 2 kez ilmeğimi topladım. Kapattım. İpimi çekerek ortayı tamamen kapatıyorum. Hemen şu uçta duran 2 ilmeği birden batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir. İpimi burada kesiyorum. Hemen şöyle açık bir pembem var. 2 renk kullanıyorum. Pembede bir açık bir koyu kullanacağım. Önce açık rengini kullanıyorum. Bu arada tığ yine 2,50 milimlik tığ kullandım. Bunu da belirtmek istedim. İpime bir düğüm attım. Herhangi bir şöyle fıstık tepesinden başlıyorum. Fıstık tepesine battım. Net miyiz kamerada? Evet. İpimi sabitledim. 1 2 zincir çektim. Battım ya da şöyle başlayalım. Diğerlerini böyle yaptım ama daha kolay bir yöntem göstermek istiyorum size. Şöyle battım. Kaydırmayla buraya sabitlemiş oldum ipimi. Şu ipi de arkada yürüteceğim. Tığın başını doluyorum. Hemen yanındaki fıstık tepesine batıp 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Tığın başını dolamadan önümdeki fıstık tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki fıstık tepesine batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen yanındaki fıstık tepesine batıp sık iğne yapıyorum. Bakın ikinci yaprağımı yapmış oldum.
Şöyle iplerimi de arada yürüteceğim. Hemen yanındakine batıp 5 tane ikili trabzanımı yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 5 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra ilk battığım sık iğne yaptığım yere tekrar batıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle bir görüntü olması gerekiyor. Diğer rengime geçiyorum. Şöyle koyu pembeye geçiyorum hemen. Pembeyi şöyle koyalım. Öncelikle yeşille yapalım. Renkleri şaşırmayalım. Evet, yeşili aldım. Bakın nereden başlayacağım? Şöyle sık iğne yaptığım yerden başlıyorum. Tığımı battım. 1 2 zincir çektim. Şöyle arada yine bu ipimi yürüteceğim. 3 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Aynı yere batıp ikili trabzan yaptım. Bir zincir, aynı yere batıyorum, ikili trabzan. Bir zincir, aynı yere batıyorum, ikili trabzan. Aralara birer zincir çekerek 4 tane ikili trabzan yaptık. 1 2 zincir çekiyorum. Çok böyle sıkı çekmiyorum. Eğer elleriniz sıkıysa burada 3 4 de çekebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tığın başını doladım. Hemen bakın, 2 yaprak arasındaki sık iğneye batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir battım. İkili trabzan. Bir zincir. Aynı yere batıp 3. ikili trabzanımı yapıyorum. Ve araya bir zincir çekip sonuncu yani 4. ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Yine burada 2 zincirimi çektim. İlk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bu sıramızdan bu şekilde bitirmiş olduk. Hemen artık pembe ipimi en sonunda geçebiliyorum. İpime bir düğüm attım. Ve bakın burada birer zincirlik boşluklar bırakmıştık. İlk boşluktan battım. İpimi sık iğne ile sabitledim. 1 2 zincir çektim. Aynı boşluğun içine toplamda çektiğim zincirle beraber 4 tane ikili trabzan. Burada popcorn yapacağız. Çektiğim zincirin tepesine batıyorum. İlk çektiğim zincirin arkadan ilmeği çekiyorum ve ilk popcornumu yapmış oluyorum. 2 zincir. Tüm şu bir zincirlik bölümlere uyguluyoruz. 4 tane ikili trabzan. 3 4. Bakın, ilk trabzanın şöyle önden batıp arkadan çıkarıyorum ve ilmeği içinden geçiriyorum. 1 2 sonuncu popcornum için 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Aynı işlemi yapıyorum. Kapattım. Burada karşıya geçebilmem için 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Gördüğünüz gibi elimi sıkmıyorum. Dediğim gibi bu zincir bölümlerinde eğer eliniz sıkıysa fazla çekebilirsiniz. Hemen ilk bir zincirlik boşluğa girip yine popcorn yapıyorum. 2 3 ve 4. Arada 2 zincirim var. Hemen ortadaki boşluğa geçtim. 1 2
3 ve 4. İkinci popcornumu da yapıyorum. Araya 2 zincir ve son boşluğa battım. 1 2 3 ve 4. Üçüncü popcornumu yaptım. Elimi çok sıkmayarak 6 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, popcornlarımı bitirdim. Son olarak yine 6 zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve ilk yaptığım popcornun tepe kısmına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi güzellik ortaya çıktı. Hemen diğer rengime geçiyorum. Sanırım bu ipim bej rengi. Çok biliyorsunuz beyaz kullanmayı tercih etmiyorum. Evet, şimdi bakın burada yeşil renkle yaptığımız şöyle 2 zincir çekmiştik burada. O 2 zincirlik bölümlere sabitliyorum. 1-2 zincir çektim. İpimi arada yürüteceğim. Buraya çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Bakın. Hemen popcorn'a geldim. İlk popcorn'un beline doluyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şu aradaki 2 zincire 2 tane sık iğnem var. Ve ikinci ortadaki popcorn'un tekrar bu şekilde beline doluyorum. Bakın. Sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı popcorn'un beline tekrar dolayıp bir sık iğne daha yapıyorum. Aradaki 2 zincire 2 tane sık iğne. Üçüncü popcorn'un bir kez beline dolayıp sık iğne yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şurada ikinci popcorn'da köşe oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi burada hiç aralarda zincirim yok. Tığın başını doladım. Bakın bu zinciri ellemiyorum. Hemen alttaki yeşil zincire 1 2 3 tane ikili trabzan. İlk popcorn'un beline doladım. Sık iğne. Aradaki 2 zincire 2 tane sık iğne. İkinci popcorn'un beline bir kez doladım. Bir zincir. Tekrar ikinci popcorn'un beline dolayarak ikinci sık iğnemi yapıyorum. Aradaki zincire 2 tane sık iğne ve üçüncü popcorn'un beline dolayarak bir sık iğne. Başını doladığım hemen alttaki zincire, yani yeşil olana 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Evet. Sıramın sonuna geldim. Burada en son fıstığın tepesine de, yani beline dolayarak sık iğnemi yaptım. Ve hemen ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batırıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi burada 1-2 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Ve önümdeki trabzanlara batarak tekli trabzan yapıyorum. Başını doladım. Tek tek tüm trabzanların tepesine batarak tekli trabzan yapıyorum. Tüm trabzanların, tüm sık iğnelerin tepelerine batarak şöyle tam tek zincirlik bölüme gelene kadar bunu yapıyorum. Bakın, tek zincirlik bölüme geldim. Buraya yine bir tane tekli trabzan,
bir zincir, tekrar bir zincirlik bölüme batarak bir tekli trabzan, daha sonra tüm önümdeki sık iğneler, ikili trabzanlara tek tek batmaya devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şöyle diğer köşeyi de tekrar göstermek istiyorum. Bu sıra son sıramız. Ama sizler birkaç sıra daha biraz büyük olsun istiyorsanız yapabilirsiniz. Bakın, tek zincirlik bölümüm burada. Bir tekli trabzan, bir zincir, tekrar aynı yere batıyorum ve bir tekli trabzan, köşe oluşturmuş oldum. Ve bu şekilde tek tek trabzanlarıma ve sık iğnelerime batarak devam ediyorum arkadaşlar örmeye. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve motifimi bitiriyorum. Gördüğünüz gibi ortaya çok güzel bir motif çıkıyor. Çok da kolay yapılıyor. Ebatları biraz küçük ama çok kolay örüldüğü için çok zor gelmeyecektir sizlere. Şöyle hemen ben üstün körü ipleri saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Kameranın önünde çok ip saklamayı sevmiyorum. Evet, biraz da zor oluyor. Önümde kamera olduğu için. Evet, şöyle iplerini de temizliyorum. Evet, şöyle hemen motifime hiç buhar sürmedim. Biraz buharla daha da düzgün bir hale getirebilirsiniz. Diğerlerine buhar tutmuştum arkadaşlar. Şöyle, ama hiçbir fark yok gördüğünüz gibi. Buhar tutmadan da istediğiniz gibi dikebilirsiniz. Hemen birleşmeyi söylemek istiyorum. Arkadaşlar, kaydırma yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Dikerek birleştirebilirsiniz. Örerek şu trabzanları yaparken birbirine geçirip de birleştirebilirsiniz. Birleştirmek tamamen size kalmış. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.